Doğu ile Batı'nın ilk büyük harbi sayılan Truva Savaşı 10 uzun yıl boyunca sürmüştü. Nice yiğitler düşmüş, nice şehirler yas tutmuştu. Ne var ki kaderin ince dokuması içinde bir sabah vakti öyle bir an geldi ki, Akalar ve Yunan diyarlarının savaşçıları Kraliçe Helen'i artlarında bırakarak sessizce çekilip gitmiş görünüyordu. Ne karada bir asker kalmıştı, ne de denizin ufkunda bir gemi seçiliyordu. Sanki hepsi bir gölge gibi eriyip yok olmuştu. Ancak geride tek bir şey bırakmışlardı. Kıyıda yükselen, tahtadan yapılmış devasa bir at. Truva soyundan geriye kalanlar ve uzak diyarların müttefik askerleri hem merak hem kuşku içinde ağır ve temkinli adımlarla bu sessiz ve uğursuz yapıya yaklaşırken kalabalığın arasında Likya diyarından gelip savaşmış Agelos'la Yasinius da bulunuyordu. Ve o an görünürde sıradan bir sabahın sükuneti içinde çağların yazgısını değiştirecek olayların kapısı aralanmak üzereydi. Nedir bu hal ki bunca zamanın ardından çekip gittiler? Ve neden bu sunağı geride bıraktılar? Bu ne heybetli bir şeydir. Uzaktan küçük gözüküyordu ama bayağı büyükmüş Yasinus. Uzaktan gördüğümüzden daha da büyükmüş. Ey yüce kral Priamos ve kraliçe Hekabe. İzin verin bir şey söyleyeceğim. Ben Agelius, bu da askerlik arkadaşım Yasinius. Patara diyarından geldik. Bir vakitler kralımız Sarpedon'un muhafızıydık. Veliahtlarınız Hektor ve Paris'i tanrılara verdiniz. Nacizane teklifim şudur. Bu savaşın zaferi onuruna nesillerimize aktarmak üzere bu tahtadan atı şehrin merkezine götürelim. Bilemiyorum Priamos. Yunanlıların üstünlüğü elde etmişken ansızın çekip gitmesi bana makul görünmüyor. Bu at, ruhumu kıskaca almış bir lanet gibi hissettiriyor. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sessiz ol. Bana güven. Çaktırmadan atın gözlerine bak. Ne olmuş? Saf altın. Bir planım var. Bana güven ve her şeyi benim kontrolüme bırak. O asker haklı. Kralım, ben dostum gibi düşünmüyorum. Bu atın içinde bir uğursuzluk, bir lanet gizli olabilir. Gördüğünüz gibi kralım. Atın içi bomboş. Tıpkı dostumun zihni gibi. Ya bırak atı buraya, ne karıştırıyorsun? Sen karışma dedim. Ben sana karışma. Kraliçe bakıyor. Çaktırma. Bu at burada kalırsa başına nöbetçi dikerler ve biz girip atın gözlerini de sökemeyiz. Zaten şehirden çıkamıyoruz. 30 tane nöbetçi var kapıda. Lakin bu atı şehre alırlarsa zafer şenlikleri olacak bu gece. İşte o vakit şehire sessizlik çökecek. Sessizlik çöktüğü zaman inip atın gözlerini alıp güney kapısına kaçacağız. Ve bundan sonraki hayatımızda daha fazla çalışmaya gerek kalmayacak. Biraz aklını kullan Yasinius. Kralım. Bu askeri dinlemeyin. Bu lanetli şey yakılmalı. Bilemiyorum. Belki de haklısın. Ey yüce ve bilge kral Priamos. Sen yalnız Truvalıların değil, biz Likyalılar gibi kralsız kalmış tüm savaşçıların da kralısın. Amazonların kraliçesi Pentesilya'yı
tanrılar aldı. Etiyopya'nın kralı Mennon'u tanrılar aldı. Paflagonyalıların kralı Paylemes'i ve biz Likyalıların yüce kralı Sarpedon'u da tanrılar aldı. İzin verin şunu söyleyeyim. Belli ki Yunanlılar savaş meydanında mertçe çarpışmak yerine işledikleri tüm alçaklıkların vicdanına yenik düştüler. Bu sebeple dönüş yolculuklarında başlarına bir gazap gelmemesi adına denizlerin tanrısı Poseidon'a bu sunağı adadılar. Bu sunağın Yunanlıların Asya topraklarından sürüp attığımızın bir nişanesi olarak şehrin merkezinde götürülmesi ve sergilenmesini talep ediyorum. Saygılarımla. Derhal şehirden işçilere emir verin. Atı şehre götürsünler. Döndüğün zaman karın ve evlatların senin zaferle dönüp dönmediğine değil, elindeki ganimetlere bakacaklar. Bana teşekkür edeceksin. Hadi gidelim. Geçen sene çok hatırlaydı. Makalı geçen sene mi yapmışlar? İniş istikametinde inişler son hızla önemli. Sakız aldım ben. Bir de nane aldım. 2 tane de bitter çikolata aldım. Yeter. Dostlar merhaba. Merhaba. Final sezonundan herkese selamlar. Herkese selamlar. Happy New Year. Bugün 18 Nisan 2026. Antalya'ya indik saat 4 gibi. Oyalandık falan derken kaldığımız yer olan Çıralı'ya geldik. Ama gördüğünüz gibi hava karanlık. Tabi son minibüste Hesap kaçırmış. edemedik. 19.40'mış. Son İyi geceler minibüs. olsun gençler. Son minibüsü kaçırdık. Otobüste bizle beraber inen bir teyze var. Kendisi Çin. Venezuelalı. Birisi onu almaya gelecekmiş. Biz ondan rica edeceğiz. Yoksa bakacağız yani. Yoksa tamam var. 2 saat. İnşallah. 7 kilometre. Evet saat 7. Dün akşam 8 gibi geldik Çıralı'ya. Öğleden sonra 3 uçağına bindik. Sabah yağmurla uyandık ve inanılmaz bir yağmur bizi karşıladı. Yani şu anda nasıl toparlanacağız? Biraz kötü başladık yağmurlu olması. Aslında biliyorduk bugün biraz yağmur yağacağını ama buna denk geleceğini tahmin etmedik tam. Ve başlayalım. Çadırımızın dışında da şöyle bir yağmur. Görüyor musunuz dostlar? Islaklık fena. Ege'nin horultusu geliyor zaten. Bugün 19 Nisan Pazar günü 2026 yılındayız. 39 yıllık yaşamımın 15 yılını saymazsak geriye kalan hayatımda yaşadığım en rezalet 3 yıldan bir tanesi. 2024, 25 ve 26. Şimdi bugünkü hedefimiz geçen sezon kaldığımız yer olan Çıralı'dan Beyce'ye çıkıp orada Panorama Camping'de kamp atmak. Yağmurla kapattık, yağmurla açtık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ayaklarımız ıslandı. Kimera'da ateşlerde biraz ısınacağız. İlk hedef orada bir kahve içmek. Geç kaldık. Niye geç kaldık? Yağmur yağdı. Kurumasını bekledik. Çantalar olmadı. Yapamadık. Yani biz bu sene yükü azaltalım dedik. Daha da yüklendik. Şuradaki muz var ya yani 400 gramı var o muzun. Kimera'ya gidelim. Alevleri söndürelim. Haydi bakalım.
Kimera'dayız. What is your name? My name Ege. 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 Okay. And Yasin. Ege and Yasin. Yasin. Your name? Angeline. Angeline. İlk molamızı kaçıncı metrede verdik biz şu an? 130 diyelim. 3 kilometre yürüdük. 3 kilometre yürüdük, 130 metredeyiz. İlk molamızı verdik. Kimera'ya daha var. Hadi gidelim Kimera'ya. Arkadaşlar görüyorsunuz, CHP'li belediye burada boşu boşuna doğalgazı yakıyor. Nisan ayındayız, hava 22 derece ve CHP'li belediyeler burada doğalgazı açık bırakmışlar. İsrafı görüyorsunuz. Ya böyle bir israf olabilir mi ya? İsraf değil de nedir bu? Doğalgaz açık. Bütün bizim enerji kaynaklarımız burada tükeniyor. Zeyno gördün mü kayalarda? Yani değişik ya. İnsanlar o zaman demek ki bu ateşleri görüyorlar ve bunu efsanevi bir olaya yoruyorlar. Diyorlar ki buranın altında bir ajdar yağı var diyorlar. Tabii fizikten, kimyadan, biyolojiden bir haber oldukları için gaz mı var ne var bilmiyor tabii. Oradan efsane çıkıyor. Neymiş? Kimera'ymış. Baksana her yer alev alev. Alev alev yandım doğru. Dın dın. Biz gelmeden önce ocağın altını açtığın için sana şükürler olsun ya Rabbi. Kahvemizi de yapıyoruz. Bakayım. Alıyoruz, suyu üstünden akıtıyoruz ve Suyu isteyeyim ben. Ben suyu isteyeyim o zaman. Do you like a piece of orange? Thank you. İstiyor musun? No, thank you, thank you. No, yeah. Yanıyor mu o şu an? O yanmıyor, alev bak. O ağacı yakacak. O ne yapıyorsun? Arkadaşlar ilk kahve damıtmamızı deniyoruz. Evet, kahve molamızı verdik. Yağmur da geliyor. Rain is coming. Buradan mı böyle? Bak. Görüyor musun tepeyi? Şurası şey değil mi işte bulutlu. Bu tarafa gideceğiz. Tamam, sağ taraftaki antenlerin olduğu yerin arkası değil mi tahtalı? Buraya değil, orada bir soru yok. Şurası güneş var orada bir soru yok. Ha tabii. Oh, here's this tree again.
This is the sandal tree. Sandal. In Turkish we say sandal, but I don't know. Sandal wood is common. Yeah, common. Yeah. Hello. Şu an. I want to be your side. Bura kayıyor ha. Aa, kil buralar. Tırnağımı vurdum. Yerler kayıyor, kil. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Yani bizi 6 sezondur takip ediyorsunuz. Benim bir eniştem var. Kendisine buradan selamımı iletiyorum. 1.90 falan boyu var. Ona göre de tabii iri yapılı arkadaş. Rizeli, inatçı. Bana diyor ki Ege diyor ben de çalacağım, oraları yürüyeceğim. Oğlum dedim bak yürüyemezsin, çalışman lazım, kondisyon. Lan diyor ne çalışacağım, ben Rize'de yaylalarda yürüymüşüm diyor. Dedim senin yaylalarını yerim dedim. Burası dedim yaylaya benzemez. Ayağın kaydım anında dedim uçurumdan aşağı denize düşersin. Dedim senin donunu bile bulamazlar. Ne diyorsun diyor bana. O zaman diyor ben diyor seninle diyor beraber diyor 4 gün yürümem diyor. 5 gün yürümem diyor. Ben diyor uçakla atlayayım. Son 2 gün sana katılayım. Olur mu? Olur dedim. Vallahi olur dedim. Bak bu olur. Ama dedim spor yap. Tamam dedi ben dedi biletleri alınca dedi sana haber vereceğim. Oradan dedi senin gittiğin yere dedi taksiyle geleceğim dedi. Gel dedim. Ben bundan tabii haber bekliyorum. Gelecek falan sanıyorum. Kendisinden haber bekliyordum ama yok. Ses yok. Buradan ona selamımı iletiyorum. Burası Rize'nin yaylalarına benzemez. Tamam burası Likya diyar. Burada böyle düştüğü zaman Rize'deki yaylalar gibi çimene düşmeyesin. Haydi bakalım şimdi. Bak buralar hep daşlık. Ay, Biraz su emcikleyeceğim. Suyum su susacığım. emcikle bakalım. Bak dereler yukarı akıyor burada da gördün mü? Ordunun derileri gibi. Abi geçtiğim yere bakar mısın ya? Ya yer kayıyor. Aşağısı uçurum. Uçurum da bitmiyor yani. Sana birkaç tane çeşitli ölüm seçeneği sunuyor. Ayağın kayıyor, orada kırılıyor. Şurada yere düşüyorsun, boynun kırılıyor. Tam ölmüyorsun zaten. Aşağı kayalara düşüyorsun. Orada can çekişiyorsun, sonra dereye düşüyorsun. Dere de yukarıya aktığı için aksa yukarı aksa bir de derede boğuluyorsun. Seçeneklere bak. Şu muzumu versene benim. Vallahi elim kalkmıyor. Kaç? 400 gram var hayvanlar yesin. Ege. Hadi. Ege Oh ne be. yaptın? Ben onu yiyecektim ya. Hafifledi. Çanta hafifledi. Ben onu yiyecektim ya. O yenmez artık. Mınlar oldu. Git ya aşağıda. Oğlum burası nasıl bir şey? Şuraya bakar mısın? Sonunda aşağı sıfır noktasına indik ama rakım olarak sıfır değiliz. Yok hayır. Etabın sıfırındayız. Yani orijini buradan alırsan. Burçunu suya ne yedirdim? Su geçirmiyor değil mi? Geçirsin bu saatten sonra. Salın şimdi. Arkadaşlar bakın. Bu su içilir. Bu suda hiçbir şey yok. İçebilirsiniz. Neden içiyorum biliyor musunuz? Söyle Ege niye içiyoruz? Çünkü biz artık yaşama hevesi olmayan iki depresifiz. Şöyle şeyler çıkabilir. Yaşamın hiçliği ve nihilizm bizim tüm benliğimizi sardı. Bir kara bulut, bir ruh emici gibi. Ulan var ya, babam yaşında, annem yaşında insanlar. Bak neler oluyor. Hop 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 düşme ama.
Vallahi dayı düşersen orası sıkıntı. Ben neyi tutacağım? He, sen onu tutacaksın. Neye takıldım? Hiçbir şeye. Şimdi tekrar batonlarımızı açıyoruz. Evet, daha iyi. Dereyi yanımıza aldık ve burada yol ikiye ayrıldı. Haydi bakalım Ulupınar'a doğru. Yerdeki işaretler zaten gösteriyor. Dereleri geçtik. Artık orman yoluna girdik. Sağımızda dağlar, solumuzda dağlar. Arada Ulupınarlar, ayağımızın altında patikalar. Hedefimiz Ulupınar. Haydi bakalım. Şu an ismini bilmediğimiz bir köyden geçiyoruz. Ve her yer portakal kokuyor. Her yerde portakal ağacı var. Çok güzel. Ve nihayetinde Ulupınar Merkez Camii'ne ulaştık. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Biraz dinleneceğiz. Sonra Bereli Beycik. Beycik'e daha 9 kilometremiz var. Öğle yemeğimde midyeli pilav. Ya şurada köfteci var ya. Allah'ım yarabbim ya. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde. Yemeği yedik ama hiç sevmedim. Midyeli pilavı. Çok kötüydü, çok az yedim. Biraz ekmek yedim. Tavsiye etmiyorum yani, öyle bir şey almayın. Bir cami bulduk da dinlemiyoruz. Bir de sabah çantaları hiç güzel yapamadık. Ağırlık dengesi falan hep bozuk. Ben biraz dinleneceğim. Oğlum ikinci daha var ha, gel yatalım. Evet. Vay be, özel havuz var bak. Aynen.
Köylünün kendini şımartması için özel yapılmış. Ama bu foşur foşur akmadığı için çok temiz değil. Kısa bir bilgi vereyim hep. Yolumuzun 11,5 kilometresini doldurmuş olduk. Yaklaşık 550-600 metrelere tırmandık. Lan Allah tiplere bak. Hep beraber 1, 2, 3. O var ya o sıkıntı ha. Pamir'e benziyor. Aynı böyle. Bu ne yapıyor lan? Sen ne yapıyorsun? Ya ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. Gel. Gel. Ne haber? Oğlum karnım acıktı bunları görünce benim. Tövbe estağfurullah. Şunu var ya bir çevireceksin var ya. Oy oy. Allah çevirmeyi. Bu kapıyı yiyor ha. Çok acıkmış. Hadi görüşürüz. Hep beraber 1, 2, 3. Yap bakayım. Sen ne yapıyorsun? Oğlum aynı Pamir ha. Bizim Pamir de böyle. Seslere bak ya. Kusura bakmayın açamam kapıyı. Sahibi kızar. Hava soğumaya başladı Beyci'ye çıkarken. Üşüyorum. Şurada bir yerde üstüme bir şey almam lazım. Üşümeye başladım. Giyelim mi? Ne? Çantadan şeylerimizi alıp giyelim mi? Ben iyiyim. Nasıl geçeceğiz buradan? Allah Allah. Buradan arabanın ne işi var ya? Buraya evin ne işi var ya? Allah Allah. Sırılsıklam oldum. Allah kahretmesin. Ayaklarım sırılsıklam. Nasıl geçeceksin? Şuradan mı? Şuradan geçerdin, buradan geçerdin. Ya sırılsıklam oldum ya. Emzik Çeşmesi. Bak. Orada şey var. Burada ayrım gösteriliyor. Likya yolu. Kültür rotaları. Sol taraf. Beycik 4 kilometre kalmış. Of. Çamura battık yine. Adam buraya neler yapmış. Hiç üşenmemiş. Ah yağmur yağıyor. Of hazırlıksız yakalandık. Nasıl döneceğiz oraya? Normalde burası da Likya yolu diyor mesela. Yolu 11.01 diyor. Ya abi burada yol yok ki. Şuradan çık bakayım. Nereden? Yani burasıdır herhalde. Sol bacağım kramp girecek. O yüzden zorlayamıyorum. Dinlene çıkacağım. Şuraya çok kötü ağrı giriyor. Bacağıma çok kötü ağrı giriyor. Çık. Çıkabilsem çıkacağım, ağrı giriyor. Allah'ım ne olursun yağmur kes. Arkadaş nerelere geldik ya. Hadi bakalım. Devam. Mola. Daha çok mesafemiz var. Yağmur yağıyor. Hava kararıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Tedirgin olmaya başladım. Kafa lambalarını çıkartalım.
He? Kafa lambalarını bir yer çıkartalım. Çıkartırız ya. Abi boş ver ya. Dediğin gibi. Böyle daha Aynen. keyifli. Yetişmediyse yetişmedik, ne yapayım yani. İyi dinlenelim. Yarın olmayalım, patlamayalım. Aynen abi. Gece bir 10'da gideyim adama ama sağlam gideyim. Boş. Beycik 4.7. Ayakların şişecek senin ha. Hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. Bak şuraya bak, şu denizin oradan geldik ya. Resmen oradaydık ya. Ben şu an var ya o kadar alıştım ki ağrı hiçbir şey kalmadı. Bir tek şurada sol bacağım işte atıyor. Çadırda göreceğim akşam bu arkadaşı. Hayvan gibi uyurum. Yerimi beğenirsem uyurum. Yalnız buralarda hakikaten hava soğukmuş. İyi ki içlik almışım. Gece donacağız. Yoksa. Çok hafif çıkış var. Sonra bir dik yamaç var bak. Vay be. Nerelerden gelmişiz ya. Vay 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 vay. Geride bıraktığımız yollara bakar mısın? Şu ev var ya bak karşıda. Ha evet Az gördüm. ilerisinde mola vermiştik. Büyük bir başarı ya, insan gurur duyuyor. Ya Allah aşkına bu tabelaları kim yapıyor ya? Kardeşim 2 saat önce 4.7 yazıyordu. 700 metre yürümüş olamayız ya. Ya siz motivasyon düşürmek için mi yaptınız? Bu ne iğrenç bir tabela ya. Zaten belli olmuyor. Bir de yalan yanlış şeyler yazıyor. Neye göre ölçüyor bunlar ya? Orada ben 2,5 falan bekliyordum. 4 ne abi? Saat olmuş 6. Gece karanlığa kalırsak görürüm ben seni. Bak burası alternatif babacım. Sarı lacivert neyse artık. Ama yani ana yol değil burası. Neyse güzelmiş. Tatlı bir yolmuş. Tamam tatlı bir yolmuş. Tamam beğendim. Ne şimdi bu? Ne renk bu? Ben anlamadım. Sarı lacivert ne oluyor ki? Alternatif mi oluyor acaba? Aa yapı var burada. Baksana. Orada bence yaşam yok da şey gibi hani bu yoldan geçenlere Orta Çağ'ın kervansarayları gibi belki de. Bak sarı lacivert var. Demek ki alternatif rotadayız. Hatırla. Geçen sene. Ha, Aman. sarı lacivert. Bak Evet, siz 18, sürekli ya. 40 arkadaşlar. Eyvah eyvah. karanlık. Beklentimizin biraz düşüğünde kaldık. Ama yağmurdan dolayı geciktik biz. Bir de çanta çok kötüydü. Yağmur, çanta. Havaalanından sonra çantayı yapamadık. Kondisyon var olmasına rağmen ayakta acılar. Niye Beyci'yi oraya kurdunuz? Şuraya kuraydınız ya da. Ben vazgeçtim. Yarın direkt Kemer'e ineceğim. Denize gireceğim. Bence de. Baba amanin dikkat et yavrum canım. Nikolay aman aynen benim bu Alıncadan sonra kayıp düştüğüm yola benziyor. Her yol bir hatıra arkadaşlar. Son 2 kilometremiz kaldı. Dağ kekiği. Yok Tabii asfalt ketki. Ver bir tane. Oh. Oo. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Biberiye de olabilir ha. Ya sallama. Vallahi lan. Biberiye böyle değil be. Öyle mi? Beycik merkez Bey Dağları. 45 dakikamız kalmış. Hadi yine iyisin. Nereden? Soldan. Ha buradan mı? Çıktığımız yere bak ya. Amma dikmiş be. Of. Çok zormuş burası. Harbi yorucu.
Çok tehlikeli ve yorucuymuş. Dinleneceğim. Bittim. Tükendi. Ve tahtalı kendini bize gösterdi. En nihayet. Saat 7:30. İlk kez böyle karanlığa kaldık. İşaretler çok kötü. Bir de yol çok zor. Sık sık tırmanış var. Artık yorgunluktan bitap düşmüş durumdayım. Ellerim üşüyor, burnum üşüyor. Bütün vücudum sırılsıklam. Sanırım bulaştık. Kampingi görebiliyorum. Beijing ışıkları gözüküyor. Camiyi de gördük. Çok taşlık burası. Yol yok abi. Yol yok ki. Allah'ım yarabbim, nerelere geldik ya. Acaba yol burasıydı da yağmurla heyelan olmuş. Nasıl çıkacağız buradan? Oraya geçsen bitiyor mu olay? Evet. Oraya tırmanamaz mıyız? Çantaları çıkartıp. Bir dakika. Arkadaş nerelere geldik ya? Sonunda Panorama Kamping'e geldik. Ve bittik abi. Gerçekten tükendim. Ben böyle bir şey yaşamadım ya. Merhaba. Hoş bulduk. Egemen, aramıştım seni. Abi 1 saat Oyalandık resmen ya. oyalandım. Kramp girdi. Abi bungalovun var mı? Ne kadar geceliği? Yemeğin de vardır inşallah. Odada mı abi? Ya odada kalalım, çadır atacak. Odada kalalım. Hiç çadır atacak halimiz yok. O yüzden duşumuz da var. Tamam abi, 10 numara işte ya. Şöyle Panorama Camping'de bungalov ayarladık. Allah'tan içlik aldım yanıma. Hatalı bir başlangıç yaptık bu sezon. Aslında hatalı da denmez ama. Yani yağmur yağdı. Bir de havaalanından geldikten sonra çantayı biz ayarlayamadık. Hem onunla uğraş hem de kurumasını bekle derken çok geç çıktık yola. Sezonun ilk etabı için gayet yorucu ve uzun bir rotaymış. Stop recording.